Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda Mission Planner arayüzünün kullanımı ile ilgili genel bir bilgi vermek istiyorum sizlere. Mission Planner uygulaması arkadaşlar ArduPilot açık kaynak otopilot projesi için geliştirilen tam özellikli bir yer istasyonu uygulamasıdır arkadaşlar. Aslına bakacak olursanız bunu sadece insansız hava araçları için düşünmemek lazım. E, Genel hatlarıyla insansız sistemler için tasarlanmış bir arayüz bu arkadaşlar. Bununla ne kastediyorum? Kullandığınız insansız sistem bir insansız hava aracı olabilir, bir sabit kanat, bir döner kanat olabilir, drone olabilir, multikopter olabilir, hexakopter olabilir, bir insansız kara aracı olabilir, rover, artı e, su altı aracı olabilir arkadaşlar. Bu uygulamayla aslında bir insansız sistemi tasarlamak ya da tasarımını yaptığınız bir insansız sistemini bu arayüz vasıtasıyla kullanma şansına sahipsiniz. Genel hatlarıyla birçok ayar var. Sadece bu sekmede insansız hava aracınızın ya da bu uygulamayla insansız hava aracınızın uçuş verileriyle ilgili ya da uçuş planları ile ilgili verileri değil, kullandığınız otopilot sistemi ile ilgili tüm ayarlara bu arayüz vasıtasıyla erişebilirsiniz ve bu ayarları bu uygulama vasıtasıyla yapma şansına sahipsiniz arkadaşlar. Dilerseniz bu uygulamanın indirilişini ana hatlarıyla size göstereyim arkadaşlar. Burada Google'a Mission Planner yazıyoruz ve ArduPilot.org sitesine giriş yapıyoruz arkadaşlar. Şurada gördüğünüz ikinci sekmeyi tıklayıp buradan programı download edebilirsiniz arkadaşlar. İndirdikten sonra gerekli adımları takip etmek suretiyle programınızı rahat bir şekilde, kolay bir şekilde kurabilirsiniz. Ben şimdi zaman kaybetmemek için bu alanı geçiyorum. Çünkü ben daha önce bunu kurmuştum arkadaşlar. Şimdi sistem genel hatlarıyla uygulamayı yükledikten sonra karşımıza böyle bir ekranla geliyor. Burada değişik simgeler, harfler, rakamlar, bunların tamamına hakim olmak arkadaşlar uygun bir insan sistemi kullanmak açısından bizlere fayda sağlayacaktır. Ben genel hatlarıyla bu programı insansız hava aracı sistemi, yani ne demek istiyorum? Bir sabit kanat, bir drone, bir multikopter, bir hexakopter için neler yapmamız gerektiği ile ilgili arkadaşlar ya da nelere dikkat etmemiz gerekiyor, neleri öğrenmemiz gerekiyor. Bunlarla ilgili size genel bir bilgi vermeye çalışacağım. Daha sonra yapacağım çekimlerde ise bu gördüğünüz ana başlıkların arkadaşlar altları dolu. Ben bugünkü videomda bu pencerenin genel hatları artı uçuş planı ile ilgili genel bir bilgi vereceğim. Videonun kalan kısımlarında ise uçak insan savarıcı sistemlerimize yaptığımız setup ayarları ile ilgili değişik bilgiler vermeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi ilk olarak Flight Data sekmesinde arkadaşlar bizi 3 bölümlü bir pencere karşılıyor. Burada neler var arkadaşlar? Bir harita var gördüğünüz gibi. Burada uçuş planını yaptıktan sonra uçuşla ilgili tüm görselleri gördüğümüz bir harita bölümü var. Bu haritanın altlığını değiştirebilirsiniz. Onu da ileriki videolarda ya da zamanımız kalırsa şimdi bu flight plan ekranında size gösteririm arkadaşlar. Burada bir suni ufuk alanımız var. Burada ise bizim kendimiz için önemli gördüğümüz parametrelerin hangilerini olduğunu burada seçebiliyoruz ve buradan sayısal olarak bunları takip etme şansına sahibiz. Harita sekmesi genel hatlarıyla bu şekilde arkadaşlar. Şuradaki okla bunu yaklaştırıp uzaklaştırma şansına sahipsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burası başka bir şey yok. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar sol tarafta bir suni ufuk var. Burası önemli. Uçuşu uçuşun tüm aşamasında bu bölüm bizim için hayati bilgileri sağlıyor arkadaşlar. Şimdi bu bölümdeki sekmeler ne işe yarıyor? Bunları tek tek sizlere anlatmaya çalışayım arkadaşlar.
Gördüğünüz gibi böyle bir suni ufuk var. Buradaki hangi rakamlar neleri temsil ediyor, ne anlama geliyor, bunları size aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Bir numarayla başlayacak olursak, bir numarada 0, eksi 5, 10, yukarı doğru artı 5 ve 10 olmak üzere bir skala görüyoruz arkadaşlar. Bu uçağımızın bize hızını gösteriyor. Hava hızını gösteriyor arkadaşlar. Bu sekme o işe yarıyor. Dolayısıyla uçağımızın hava hızını bu sekmeden takip edebiliriz arkadaşlar. 2 numarada uçağın grafiksel olarak dönüş hızını bize gösteriyor arkadaşlar. Bununla hani şahsen ben uçuşlarımda çok fazla ihtiyaç hissetmedim. Çünkü aşağıda birazdan anlatacağım şeyler bunun bana sağladığı imkanı sayısal olarak zaten veriyor. 3 numarada arkadaşlar uçağın baş açısının grafiksel olarak şeklini görüyoruz. Bununla çok karıştırılıyor arkadaşlar. Bu 360 dereceye göre kuzeyle yaptığı açı farkı, yani uçak kaç derecede, kaç derecelik bir baş açısıyla uçuyorsa arkadaşlar bize onu gösteriyor. Yani bunun yatışla, dönüşle vesaireyle bir alakası yok. Sadece uçağımızın burun açısını, yani burun istikametini bize gösteriyor. Kuzeyle yaptığı açı farkı 10, 20, 30, 40, 50 neyse buradaki değişimi bize gösteriyor. 4 numarada ise arkadaşlar gördüğünüz gibi sıfırdan 60, sıfırdan sağa doğru 60'a kadar devam ediyor. Bu ise uçağımızın yatış skalası arkadaşlar. Sağa yatış, sola yatış derecesini bize gösteriyor arkadaşlar. 5 numara yer istasyonuyla insan savarcı sistemi arasındaki sinyal seviyesini bize gösteriyor. 6 numara GPS saatini gösteriyor. 7 numara insan savarcının yerden yüksekliğini gösteriyor. Metre cinsinden yüksekliğini gösteriyor arkadaşlar. 8 numaraya gelecek olursak burada bir AS bir de GS ibaresi görüyorsunuz. AS airspeed, yani insan savarcı sisteminizde bir pitot tüpü yani airspeed sensör kullanıyorsanız arkadaşlar ve bunu adapte ettiyseniz sisteminize, burada pilot tüpünden gelen verileri hava hızı olarak ölçülmesini sağlıyor. Ground speed ise yer hızı, yani hava hızı ile yer hızını buradan takip edebilirsiniz. 10 numarada bataryanın voltaj değerlerini görebiliyorsunuz. Kullandığınız bataryanın çeşidine göre ayarları var. Önümüzdeki videolarda inşallah onlara da bahsedeceğim detaylı olarak. 11 numarada hava aracının arm ya da disarm durumunu, yani uçuşa bütün ayarları yaptıktan sonra uçuş esnasında burada arm yazısı görünecektir arkadaşlar. Cihazınızla motor bağlantısını sinyal ve elektriksel olarak kestikten sonra burada zaten disarm yazısını görürsünüz. 12 numarada uçağın yer düzlemiyle yaptığı açıyı göreceksiniz. Bunlar hep otopilottan gelen verilerdir. Otopilot içerisindeki IMU verilerinden gelen verilerdir arkadaşlar. Bu mavi alan gökyüzünü, yeşil alan ise yeryüzünü gösterir arkadaşlar. Uçağınız kalkış anında bu mavi alanın daha da aşağıya doğru indiğini, daha fazla bu ekranda yer kapladığını görürsünüz. İniş esnasında ise bu yeryüzünü simgeleyen yeşil alanın daha fazla ileri gittiğini görürsünüz arkadaşlar. Uçağın yatışlarında da bu şu bölge yukarı aşağı doğru inmeye başlar arkadaşlar. Buradan da uçağınızın hangi istikamete yattığını görme şansına sahipsiniz. 13 numara uçağınızda bir GPS sistemi kullanıyorsanız GPS'in fix olup olmadığını size gösteren bir alan var arkadaşlar. 14 numarada waypointler arasında, yani uçuş yaptığınız noktalar arasındaki mesafeleri size gösteren bir skala var. 15 numarada ise insan hava aracınızla ilgili o anki anlık olarak hangi uçuş modundaysa burada yazıyor arkadaşlar. Bu stabilize olabilir, manuel olabilir, FPV olabilir, oto olabilir, RTL olabilir. Siz burada anlık olarak bunları buradan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu alanı kısaca bahsettikten sonra aşağıda da bir sayısal verilerimizin olduğu bir alan görüyorsunuz. Quick bölümünde. İşte ben burada ne ayarlamışım? Batarya voltajının benim için önemli olduğunu düşündüğüm için
batarya voltajını anlık olarak buradan görmek istiyorum. Bataryanın kullanılan mAh seviyesini buradan görmek istiyorum. Miliamper seviyesini buradan görmek istiyorum. Kalan bataryamın yüzdesini buradan görmek istiyorum. Kaç tane GPS'im var? GPS slot değerlerim uygun mu? Onları görebiliyorum. Bir sonraki uçuş noktasına olan mesafemi görebiliyorum. Hava hızımı görebiliyorum. Yer hızımı görebiliyorum. Bunlar arkadaşlar şu şekilde çift tıklayarak, yani şöyle göstereyim bir daha. Şu alanda boşluğa çift tıklayarak arkadaşlar her türlü hangi sekmeyi görmek istiyorsanız, hangisi sizin için önemliyse buradan değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada değişik sekmeler var arkadaşlar. Quick sekmesi bu şekildeydi. Telemetri log bölümüne gelirsek arkadaşlar, yaptığınız ve tamamladığınız herhangi bir uçuşun tüm telemetri verilerini bilgisayarınıza bu şekilde kaydını yapabilirsiniz. Bunun bir avantajı da şu arkadaşlar. Bir kaza oldu ve hava aracınızı kaybettiniz. Buradan telemetri logları bilgisayara kaydedildiği için telemetri loglarından uçağın en son hangi bölgede sinyal kaybettiğini tespit edip o bölgeye yoğunlaşıp o bölgede arama yapabilirsiniz. Artı bir özelliği, uçuştan sonra uçuşun hangi aşamasında, başlangıçtan bitişine kadar hangi aşamasında uçak işte batarya seviyesi neymiş, GPS seviyesi ne olmuş, hangi yüksekliklerde gitmiş, bununla ilgili tüm veriler arkadaşlar buradan play tuşuna basarak önce dosyayı çağırıyorsunuz, daha sonra play tuşuna basarak buradan da hızlarını ayarlayıp arkadaşlar insansız hava aracınızın uçuştan sonraki tüm telemetri verilerini burada görme şansına sahipsiniz. Action bölümü, burada değişik sekmeler var. Onlardan bahsedecek olursak işte burada neler var arkadaşlar. Return to launch var. Hemen eve dönmek istiyorsanız, uçuşunuzu bir şekilde tamamlamak istiyorsanız, acil bir durum söz konusu olduysa do action yap, yani return to launch yap, do action yaptığınız zaman insansız hava aracınız o anki görevini bırakıp home noktasına, yani kalkış noktasına dönmeye başlayacaktır arkadaşlar. Bu arada unutmadan uçağın arm edildiği nokta, yani uçuştan önce tüm güçlerin verildiği nokta arkadaşlar, uçak o bölgesini home noktası olarak kabul eder. Bu da ekstra bir bilgi olarak aklınızda kalsın. İşte burada bir airspeed sensör kullanıyorsanız onun kalibrasyonunu yapabilirsiniz. Görevi başlatabilirsiniz. Burada kameranın tetiklemesini yapabilirsiniz. Bir kamera sistemi kullanıyorsanız uçuşu, yani cihazı tekrar başlatıp açabilirsiniz. Sistem zamanını görebilirsiniz gibi. Burada değişik şeyler var arkadaşlar. Bu bölümde herhangi bir şey yok. Oto, şu bölümde arkadaşlar kullandığınız hava aracı ile ilgili tüm uçuş modlarını buradan değiştirebilirsiniz. Bir drone kullanıyorsanız ona göre burada sekmeler değişecektir. Çünkü siz otopilot yazılımını yüklerken bir drone'a mı, bir multikoptere mi, bir hexakoptere mi, bir sabit kanatlı insan savarı sistemine mi yükleyeceğinizle ilgili zaten en başında karar veriyorsunuz. Ona göre zaten burada uçuş planları, daha doğrusu uçuş modları bu sekmede görünür hale geliyor. Kumandanıza atacağınız uçuş modları olabileceği gibi bilgisayar üzerinden de arkadaşlar uçuş modunuzu değiştirip set mod düğmesine basarak arkadaşlar ilgili uçuş modunu hangisini istiyorsanız ona çevirebilirsiniz arkadaşlar. Buraya girmeyeceğim çok fazla. Burada da işte deminki uçuş modlarından hangisinin en önemlileri seçmişler arkadaşlar. Burada işte auto, loiter ve RTL, return to launch modları aktif halde arkadaşlar. Bunlara tek tıkladığınız zaman hava aracınız ilgili uçuş moduna zaten geçecektir. Bu bölgeye arkadaşlar uçuşun yüksekliğini değiştirmek istiyorsanız girebilirsiniz. Uçuşun hızını değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Arm disarm olayını buradan yapabilirsiniz. Daha sonra
insan savarcı sisteminiz uçarken arkada bir renkli çizgi bırakıyor arkadaşlar. O daha sonra arkasından devam edip gidiyor. Onu silmek isterseniz bu tuşu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Acil iniş yapabilirsiniz. Action modunda genel hatlarıyla bu sekmeleri kullanabilirsiniz. Uçuştan sonra arkadaşlar burada Data Flash Log bölümü var. Uçuştan sonra biliyorsunuz otopilotunuzun içerisinde bir SD kart var. Bu SD kartı alarak arkadaşlar uçağın bütün uçuş verilerini, bütün sistemle ilgili tüm parametreleri download edip yükleyebilirsiniz ve uçuşunuzla ilgili herhangi bir problem görüyorsanız bunları ayrıntı olarak görme şansına sahipsiniz. Ama uçağınıza herhangi bir şekilde ulaşamazsanız bu loglar uçağın SD kartına kaydedildiği için arkadaşlar bunları görme şansınız yok. Ya uçağa online olarak bağlanacaksınız ya da SD kartına bir şekilde ulaşıp bu şekilde download etmeniz lazım arkadaşlar. Burada Preflight bölümünde işte bizim uçuşla ilgili işte kaç tane GPS'imiz var, bunları görebiliyoruz. Telemetri sinyal seviyemiz ne, işte batarya voltajımız ne, hangi modu kullanıyoruz, tüm bu bilgiler arkadaşlar burada görünebiliyor arkadaşlar. Daha sonra burada hava aracının işte hızı, yüksekliği, baş açısı, işte burada bir pusula gibi bir görüntü var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada da böyle bir skala yapmışlar. Bu şekilde de görme şansına sahipsiniz. Uçağın uçuş esnasında bu mesaj bölümünde uçağın uçuş esnasında başına gelen her şey, uçuş modlarının değişimi, sinyal kaybı, sinyal seviyesi, uçuşla ilgili her türlü problem arkadaşlar burada mesaj olarak size akmaya çalışacaktır arkadaşlar. Buradan görebilirsiniz. Burada uçağın her türlü açılarını işte yükseliş, yatış, dönüş, pitch, roll ve yaw dediğimiz buradaki tüm açılarını görebilirsiniz arkadaşlar. GPS ile ilgili tüm verileri görebilirsiniz arkadaşlar. Hava hızını, yer hızını, tüm verileri burada sayısal olarak görebilme şansına sahipsiniz. Burada herhangi bir işimiz yok arkadaşlar. Ve burada da servo atamaları yapılıyor ama bunları genel itibariyle ayarlar sekmesinde zaten hallettiğimiz için herhangi bir problem olmuyor. Şimdi genel hatlarıyla bu bölümü izah ettikten sonra şurada şey var arkadaşlar. Tuning sekmesine tıklarsanız arkadaşlar sizi böyle bir sekme karşılayacak. Böyle bir sekme karşılayacak. Daha sonra buna çift tıkladıktan sonra uçuşla ilgili hangi parametreleri grafiksel olarak görmek istiyorsanız arkadaşlar buraya yazıyorsunuz. Mesela diyelim ki ben RSSI'mi görmek istiyorum. Gördüğünüz gibi bu bölümde bunu kapatayım. RSSI çıktı ve RSSI ile ilgili tüm veriler grafiksel olarak burada önüme gelecek arkadaşlar. Ya da çift tıkladım tekrar. RSSI'yi görmek istedim. İşim bitti orada. Diyelim ki batarya seviyesini görmek istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kullanılan batarya seviyesi. Ne kadar kullanmışım? Miliamper cinsinde. Gördüğünüz gibi kullanılan batarya açıklaması burada görünüyor ve ben burada grafiksel olarak, değişimsel olarak her şeyi görebiliyorum arkadaşlar. Buna tekrar tıklayıp bu tiki kaldırırsanız bu ekran gidecektir. Otopen bölümü ise arkadaşlar haritanın büyük ya da küçük olmasına bağlı olmadan insansız hava aracının haritanın tam ortasında görünmesine yarar arkadaşlar bu. Bu tiki kaldırırsam arkadaşlar uçuş planım diyelim çok yaklaştım. Uçak gittiği zaman haritayı ortalamaz. Buna tıkladığım zaman uçağımızı uçuş esnasında insansız hava aracı sistemimizi tamamen haritanın ortasında görme şansına sahibiz. Şuradan yaptığımız yakınlık ve uzaklık değerlerini buradan sayısal olarak da arkadaşlar girebiliriz. Başka da bir şey yok bu bölümde. Flight Data bölümünü genel hatlarıyla tamamladık. İsterseniz bir de
uçuş planı sekmesinde bizleri neler karşılıyor onlara bir bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir açar açmaz bir mouse'un ucunu getirdiğimiz zaman H harfini gördüğümüz bir sekme ile karşılaşıyoruz arkadaşlar. İnsan savarcını bağlayıp bağlantısını kurduğumuz zaman, yani home location'a bastığımız zaman zaten insan savarcımızın nerede olduğu ile ilgili bu otomatik olarak gelecektir arkadaşlar. Şimdi oraya tekrar geliriz. Şimdi burada neler var bizi karşılıyor arkadaşlar? Bir com sekmesi var. Burada ilgili bağlantıları yaptıktan sonra, telemetri bağlantısını yaptıktan sonra bilgisayarımıza bir com bağlantı noktası atıyor arkadaşlar. İlgili com'u seçip ilgili bağ hızını seçtikten sonra arkadaşlar connect tuşuna bastıktan sonra İnsan havarcı sistemimizle kumanda sistemiyle de ister kablolu ister Bluetooth üzerinden arkadaşlar bu sisteme bağlanabiliyoruz. Ama sizde örneğin 915 MHz bir telemetri var. Bunun alıcısını vericisini bir tanesini uçağa bir tanesini ise bilgisayara bağlayarak arkadaşlar bağlantıyı buradan sağlayabilirsiniz. Burada arkadaşlar bu koordinat sisteminin hangi şekilde olması gerektiğini size ifade eden bir şey var. Burada coğrafi koordinat sistemini mi kullanmak istiyorsunuz? Yoksa UTM'i mi kullanmak istiyorsunuz? Yoksa MGRS sistemini mi kullanmak istiyorsunuz? Onu seçebilirsiniz arkadaşlar. Burada videonun başında söylemiştim. Harita altlığını değiştirme şansına sahipsiniz arkadaşlar. İstediğiniz haritayı buradan seçip kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bazıları altlık olarak yüklü değil. Bazıları yüklü. Şöyle. Ben genel itibariyle arkadaşlar böyle yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi her türlü altlığı buradan kullanabilirsiniz arkadaşlar. Burada arkadaşlar daha önce yüklediğiniz bir uçuş planını hemen yüklemek için bu sekmeyi kullanabilirsiniz. Yani uçuş yapacağınız bir bölgeye gitmeden önce uçuş planını hazırlayabilirsiniz. Hazırladıktan sonra zaman kaybetmemek açısından bölgeye gittiğiniz zaman hemen yaptığınız uçuş planını çağırıp şu sekmeden uçağınıza yükleyip uçuşunuza zaman kaybetmeksizin hemen başlama şansına sahipsiniz. Yaptığınız uçuş planını kaydetmek için Save Waypoint File dediğimiz sekme var. Bunu kullanıyoruz. İşte evde hazırladığınız uçuş planını ondan sonra kaydediyorsunuz dosyanıza. Uçuş bölgesine gidip bu sekmeyi kullanarak arkadaşlar uçuş planınızı arayüzünüze derhal yükleme şansına sahipsiniz arkadaşlar. Burada yaptığınız uçuş planını otopilota yazdırmanız gerekiyor arkadaşlar kalkıştan önce. Write Waypoints dediği bu arkadaşlar. Bu da hızlı yükleme yapıyor. Şu anda burada herhangi bir bağlantımız olmadığı için bunu kullanamıyoruz. Şimdi uçağımızı ya da insan savarı sistemimizi bağlantılarını sağladıktan sonra GPS gelecek. GPS geldikten sonra arkadaşlar bize şey verecek, konumumuzu verecek. Konumunu verdikten sonra bu Home Location tuşuna bir kere basarak zaten GPS kilidi olduğu için uçağımızın konumsal doğruluğu net bir şekilde GPS'ten aldığı veriler sayesinde bize gelecek arkadaşlar. Bunu yapmasanız bile sağ tıklayıp Set Home Here tuşuna basarak arkadaşlar insan savar aracınızın olduğu bölgeyi zaten burada bir uçak sekmesi ya da bir egzokopter drone'sa onunla ilgili sekme görünecektir arkadaşlar. Hiçbir şey yapamadınız. Bu sekmeyi alın arkadaşlar. İnsan savarcınızın bulunduğu noktanın ortasına getirin. Herhangi bir problem olmaz. Ama en sağlıklısı şunu kullanmak. Bu Home Location sekmesini kullanmak arkadaşlar.
Bunlarla ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Daha sonra uçuş planının hazırlanması ile ilgili konuşacağız arkadaşlar. Şu altı da anlatayım arkadaşlar. Burada waypoint radius, loiter radius, default altitude, relative absolute terrain gibi sekmeler var arkadaşlar. Şu alt sekmelere uçuş planına geldiğimizde zaten detaylı olarak değineceğiz. Waypoint radius arkadaşlar kullandığımız bir noktanın şu gördüğünüz kırmızı çapının metre cinsinden derecesini ifade ediyor bize arkadaşlar. Yani bu ne demek oluyor? Kullandığınız insansız hava aracı bu çap içerisine koordinatsal olarak girdiği anda o bölgeye geldiğini kabul edecek. Bunu 100 metrede yapabilirsiniz arkadaşlar. Hani gördüğünüz gibi alan büyüdü. İnsansız hava aracı bu bölgede de, bu bölgede de, bu bölgede de, yani şu çapın içerisine girdiği anda arkadaşlar bu bölgeye geldiğini, bu noktayı artık tamamladığını kabul edecek. Biz hani 45 metrenin uçaklar için, sabit kanatlı sistemler için uygun olduğunu değerlendiriyoruz arkadaşlar. Bu default altitude dediği olay arkadaşlar, eğer bunu siz 200 yaparsanız örneğin, ya da 100 yapın, 150 yapın. Uçuş planı yaparken arkadaşlar tüm yükseklikleriniz bu verdiğiniz değerle sizi karşılayacak. Ama bu alttaki alanlarda, bu noktalarda işte bakın arkadaşlar, gördüğünüz gibi ilk nokta 100'dü. Kalkış 200. Hep 200 olarak devam ediyor. Şimdi bunu ben bir 300 yapayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 5. noktadan sonra 300 ile devam ediyor. Bu şekilde ayarlama şansına sahipsiniz arkadaşlar. Şimdilik videomu tamamlıyorum. Uçuş planı hazırlanma ya da uçuş planı ile ilgili daha detaylı bir videoyu yakın zamanda burada paylaşacağım. Daha sonraki videolarda kaldığımız yerden devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.